Herkese merhaba. AutoCAD 2 boyutlu çizim uygulamaları serisinin 7.sinde resimde görülen 3 çizimi yapacağım. Bu çizimleri nereden elde ettim ya da nerede bulabilirsiniz? Endüstri meslek liselerinde okutulan bilgisayar destekli çizim dersinin temel geometrik çizimler modülünde sayfa 109'u açtığımızda bu 3 çizimi görebiliyoruz. Bu çizimleri ben resmini kopyalayıp buraya aldım. Önce birinci çizimden başlayacağım. Ekrana yaklaştırıyorum. Çizime başlamadan önce eksenler için bir katman oluşturacağım. Katman komutunu veriyorum. Layer komutu. Açılan pencerede New Layer simgesini tıkladığımda yeni bir katman oluşuyor. Buna eksen ismini veriyorum. Katmanın rengini değiştireceğim. Katmanın çizgi tipini de değiştireceğim. Eksen çizgisi şeklinde değiştireceğim. Şu an düz çizgi olarak ayarlanmış. Continuous. Üzerinde tıkladığımda çizgi tipini seçmem için bir pencere açıldı. Burada sadece düz çizgi var. Eksen çizgisini yükleme yapacağım. Bunun için Load tıklıyorum. Listede çok sayıda çizgi tipi var. Buradan eksen çizgisini bulmak için aşağı doğru kaydırıyorum. 3 tane center var. Burada benim kullanacağım center 2. OK tıklıyorum. Listeye dahil oluyor bu çizgi tipi. Katmana aktarmak için ise çizgi tipini seçip OK tıklıyorum. Evet, burada ayarlamaları yaptım katmanla ilgili. Buradan çarpıya basarak çıkıyorum. Şimdi çizime başlayabilirim. 0 katmanındayım. Eksen katmanında eklenmiş durumda. Alt kısmından başlayarak çizime başlayacağım. Bir dikdörtgen çizeceğim. Rectangle komutunu aldım. Boyutları 50 yatay, 25 dikey olacak şekilde klavyeden bunu girerek yapıyorum. 50 önce yatay ölçüsü, tab tuşuna basarak 25 dikey ölçüsünü veriyorum ve enter'e bastığımda verilmiş ölçülerdeki dikdörtgen çizilmiş oluyor. Şimdi şu ekseni çizeceğim. Bunun için eksen katmanına geçiyorum. Çizgi alıyorum. Çizimin orta noktasından başlayarak aşağı doğru uzanacağım. Burada yalnız AutoCAD'in bir özelliğinden faydalanacağım. Orta noktayı tutturmak için. Object Snap buradan açabiliriz ya da klavyeden F3 ile açıp kapatabiliyoruz. Şu an açık. Bir de Object Snap Tracking özelliği var. Bunu da açıp kapatabiliyoruz buradan. Ya da klavyeden F11 tuşuna basarak kapalı sonra on ile açabiliyoruz. Şimdi komutu tekrar alıyorum. Orta kısmına yaklaşınca Object Snap özelliği devreye girdiği için orta noktayı yakaladığını gösteren bir üçgen beliriyor. Bunu gördükten sonra fareyi tıklamadan aşağı doğru sürüklüyorum. Bir iz takip ediyor. Bu Object Snap Tracking özelliği. Uygun yere geldikten sonra fareyle üzerinde tıklıyorum. Daha sonra yukarı doğru dikey bir çizgi çizeceğim. Dikey çizgi çizmek için ise orta modunu açmam gerekiyor. Şu an kapalı. Bunu tıkladığımda açabiliyorum. Ya da klavyeden F8 ile aç kapa yapabiliyoruz. Şu an açık. Orta 10. Orta 10 açık olduğunda sadece dikey ve yatay çizebiliyor. Kapalı olduğunda istediğimiz açıda çizebiliyoruz. Çizginin diğer noktasını tıklayıp çizimi tamamlıyorum. Dikey ekseni çizdim. Şimdi yatay ekseni çizeceğim. Bunun için şuradan şu çizgiden 10 mm aralıklı olarak çizilecek. Bunun için offset komutunu kullanacağım. Paralelini alma komutu. O yazıp enter'e bastığımda bu komutu çalıştırabiliyorum. Ara boşluğunun ne kadar olacağını soruyor. 10 yazıp enter'e basıyorum. Çizginin paralelini alıyor. Yalnız şu anda çizdiğim dikdörtgen tek parça olduğu için tamamının paralelini alıyor. Benim istediğim bu değil. O yüzden bu komutu iptal ediyorum. Önce dikdörtgeni parçalara ayıracağım. Tek parça olmaktan kurtaracağım. Bu işlemi yapan komut explode komutu. Komut veriyorum. Daha sonra parçalanacak nesneleri tıklıyorum. Enter'a basarak komuttan çıkıyorum. Şu anda artık her bir parçası ayrı. Şimdi offset'i çalıştıracağım. O, enter. Aralık 10 vermiştim. Enter. Çizgiyi tıklıyorum. Aşağıda mı, yukarıda mı? Yukarıda olacak. Paralelini alıyorum. Enter ile komuttan çıkıyorum. Oluşan çizgi 0 katmanında olduğu için düz çizgi olarak oluştu. Bunu eksen katmanına taşıyorum ve eksen çizgisine dönüşüyor. Şimdi bu çizgilerin çakışma noktasına daireyi çizebilirim. Daire komutunu almadan önce katmanı değiştiriyorum. Daire merkez noktası, çakışma noktası. Tıklayıp çapı 10 olan daireyi çizeceğim. Bunun için sağ tıklıyorum çap değerini girmek için. Açılan menüden diameter seçiyorum ve 10 değerini giriyorum. İkinci daire merkez noktası ve yarıçapı 12.5'miş. Aynı değeri giriyorum.
Evet, dairenin yarı kısmını atacağım. Bunun için trim komutunu kullanıyoruz. Sınır çizgisini önce belirtiyorum. Bu Enter'le seçimi tamamlıyorum. Sonra koparılacak kısmı seçiyorum. Enter'le komuttan çıktım. Yarım dairenin uç noktalarını aşağı ile birleştireceğim. Çizgi komutunu aldım. Uç noktasını yakaladım. Aşağı doğru uzatıyorum. Burada tam kesişme noktasını yakalamak için Object Snap Tracking özelliğinden faydalanacağım. Şuradaki uca yaklaşıp tıklamadan kaydırıyorum. Evet. Kesişme noktası açık. Evet, kesişme noktasını yakaladım. Bu çarp işaretini gördüğümde kesişme noktasını yakaladığını belirtiyor. Tıkladığımda birleştirmiş oluyorum. Aynı işlemi sağ tarafa da uygulayacağım. Uç noktasını yakaladım. Sonra bir uç noktası daha yakalayıp onun hizasını alıyorum. Çakışma noktasını yakalayınca tıklıyorum. Enter'le çizimden çıktım. Şu ara boşluğu sileceğim. Trim komutu, sınır çizgileri, seçim tamamla Enter, ara boşluğu çıkar. Enter'le komuttan çık. Evet, iki tane daire var. Onları çizeceğim. Bunun için yine offset komutundan faydalanacağım. Yatay eksen aşağıdaki çizgiye 17,5 mm mesafeliymiş. Offset 17,5 girdim. Aşağıdaki çizgiden komutu tekrarlıyorum. Offset 17,5 çizgi yukarıda paralelini aldım. Şimdi yan taraftan açıklığı olan eksenin açıklığı 7,5. Onu çizeceğim. Komuttan çıktım. Tekrarlıyorum. Offset komutu. Çünkü değeri farklı. 7,5 yandaki çizgiden 7,5 mm sağa doğru. Evet. Bunları eksene taşıyorum. Eksen çizgisi oluşuyor. Çakışma noktalarına çapı 10 olan daireyi çizeceğim. Yarıçap olarak 5 değerini girdim. Daire ve ekseni sağ tarafa aynısı olacak şekilde çizeceğim. Bunun için bir kolaylık var. Mirror komutu. Yani aynalama komutu. Bunu tıklıyorum. Aynalanacak olan nesneleri seçiyorum. Daire ve dikey eksen. Enter'le seçimi tamamlıyorum. Sonra ayna yerleştirilecek uç noktaları belirtiyorum. Birinci nokta bu. Diğeri de yukarıda herhangi bir nokta olabilir. Kaynak nesne silinsin mi diye soruyor. Hayır diyorum ve sağ tarafa aynı çizimi aktarmış oluyorum. Aynalayarak. Şimdi şuradaki çizime geçeceğim. Offset komutuyla şu yatay ekseni çizeceğim. Aradaki boşluk 12,5 mm. Offset 12,5. Aşağıda bir offset oluşturdum. Sonraki offset 10 mm. Offset 10. Evet. Şimdi bu oluşan çizgilerin çakışma noktalarına daireler çizeceğim. Birinci daire yarıçap 2,5. 2,5 değerini giriyorum. Alt kısma da aynı işlem. Enter'a basarak 2,5 değerini kabul ediyorum. Çizgiyle birleştireceğim. Daha sonra da dairenin yarı parçalarını koparacağım trim ile. Sınır çizgileri şu ve şu. Enter. Koparılacak parçalar bunlar. Evet. Şimdi köşelere pah kırma işlemi kaldı. Pah kırma işlemini şuradan listeyi açıp chamfer komutunu vererek yapacağım. Önce değerlerini girmem gerekiyor. Pah kırma değerlerini 12,5 çarpı 12,5. Ekranda sağ tıklayarak ya da komut satırından distance tıklanarak bu işlemi yapmam lazım. Sağ tıkladım. Distance. Birinci mesafe 12,5. Enter. İkincisini öneriyor. Onu Enter ile kabul ediyorum. Pah kırılacak köşenin kenarlarını sırasıyla tıklıyorum. Komuttan çıktı. Komut tekrar etmek için Enter'a basıyorum. Şimdi mesafe ayarlamasını yapmama gerek yok. Çünkü bir önceki mesafe ayarları burada görünüyor. Kenar çizgilerini sırasıyla tıklıyorum. Komuttan çıkıyor. İşlem tamamlanmış oluyor. Şimdi yapmam gereken çizgi tipinin sıklığını ayarlayacağım. Çünkü çok büyük olarak görünüyor. Bu işlemi yapan komut lt scale komutu. LTS yazdığımızda Enter'a basarak bu komutu girebiliyoruz. Değer olarak şu anda 1 olarak görünüyor. Bunu biraz küçülteceğim. 0,2 değerini vereceğim ve şu anki ayarı uygun. Çizimde eksen çizgilerin uzunluğu hariç diğer kısımları tamamlanmış durumda. Eksenleri biraz kısaltacağım. Bunun için klavyeden F3'e basarak o snap modunu kapatıyorum. Çünkü yanlış yerlere yakalayabiliyor. Kısa olanları da uzatıyorum.
Şurada bir kısım kısaltılacak. Önce bunu kısaltıyorum. Buraya da yeniden çizeceğim. Eksen katmanına geçtim. Çizgiyi alıp F3'ü geri açıyorum. Merkez noktasını yakalamak için. Tıklamadan fareyi kaydırıyorum. İzi takip edip tıklanacak yerde tıklayıp çizimi devam ettiriyorum. Evet, birinci çizim tamamlandı. İkinci çizime geçeceğim. İkinci çizimi ekrana yaklaştırdım. Bunu sola doğru kaydırıyorum. Çizime alt kısmından başlayacağım. Önce şu ortadaki daire ve eksenlerini çizeceğim. Yatay eksen, orta noktasından geçen diğer eksen, sonra çapı 16 olan daire. Yarıçap değerini giriyorum 8. Sonra bir eksen çizgisinden oluşan daire var. Eksen katmanına geçip çapı 35 olan daireyi çiziyorum. Çap girmek için diametre seçmem lazım. Ya da klavyeden kısa yolu olarak D yazıp Enter'a basıyorum. Sonra 35 değerini giriyorum. Çap değerini girmiş oldum bu şekilde. Çapraz ekseni çizeceğim. Çakışma noktası. F8'i kapatıyorum. Dik çiziyor çünkü. Sonra 45 derecelik bir açıyla çizgi çizeceğim. Tab tuşuna basarak açı değerinin olduğu kısma geçiyorum. 45 yazıp Enter'a basıyorum ve çizimi tamamlıyorum. 45 derece açılı çizim. Bunu uzatacağım bu tarafa doğru. Uzatmak için şöyle bir yol izleyeceğim. Uç noktasına geliyorum. Tıklamadan açılan menüden Lengthen'i tıklıyorum ve uzatıyorum. Burada açı fark etmiyor. Herhangi bir açıyla uzatabilirsiniz. Buradan da kısaltma yapacağım. Evet, şimdi iki tane daire çizeceğim çakışma noktalarına. Katmanı değiştiriyorum. Daire, çapı 7,5. Çakışma noktasını yakaladı. D yazıp Enter'a basıyorum. 7,5 çap değerini giriyorum. Aynı komutu tekrar veriyorum. Artık değer girmeme gerek yok. Enter'a bastığımda bir önceki değeri kabul etmiş oluyorum. Şimdi bu iki daire ve eksenin aynalamasını yapacağım. Yeniden çizmek yerine. Ayna komutunu veriyorum. Nesneleri seçiyorum. Enter'a bastım. Daha sonra aynayı yerleştirecek noktaları tıklıyorum. No. Kopyalama olacak çünkü eskisi silinmeyecek. Bu şekilde 4 daireyi de çizmiş olduk. Şimdi bu dairenin dışında 50 mm çaplı bir daire daha var. Onu da çizeceğim. 25 değerini giriyorum. Yarıçap değeri. Yukarıdaki daireleri çizeceğim. Eksenler arası 12,5 mm mesafesi var. Offset alıyorum. 12,5 sol tarafa. Bunu yukarı uzatıyorum. F8'i açıp dikey olarak uzatıyorum. Yatay eksene mesafesi 55 mm. Offset 55. Evet, eksenlerin çakışma noktalarına daireler çizeceğim. Birinci daire çapı 11. D, Enter 11. İkinci daire yarıçapı 12,5. Direkt 12,5 olarak giriyorum. Yarıçap değeri. Evet, şimdi şurada küçük bir çizgi var. Bu çizginin eğimi dikey çizgiye 30 derece. Bunu yapmak için önce 30 derece açıyla bir çizgi çiziyorum. F8'i kapatıyorum. Değer olarak 60 değerini giriyorum. 30 derecenin tamlayanı. Enter'a basıyorum. Bu çizgiyi bu daireye teğet olarak yanaştırmam gerekiyor. Bu işlem için AutoCAD'de şu komutu kullanıyorum. Geom Constraint diye bir komut. Bunu tıkladığımda seçtiğim nesneler birbirine teğet olarak yanaşacak. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Önce hangisini tıklayacağım? Hangi nesneyi tıklarsam diğeri ona yanaşmış olacak. Yani önce daire, daha sonra da çizgi. Tıkladığımda bunlar birbirine teğet olarak yanaşıyor. Eğer tersini yaparsam tersi olacaktı. Komutu geri alıyorum. Şöyle yapsaydım çizgi, daha sonra daire yapsaydım bu şekilde olmayacaktı. Benim istediğim bu değildi.
geri alarak bunu düzelteceğim. Daireyi önce tıklıyorum. Sonra da çizgiyi. Evet, bu şekilde yanaştırmış oldum teğet olarak. Şurada fazlalığı var. Onu trim ile koparacağım. Sınır çizgisi bu. Enter ve fazlalık da burası. Şurada yarıçapı 20 olan bir yay var. Bunu yay komutuyla değil de fillet komutuyla yapacağım. Daha kolay çünkü. Fillet komutunu çalıştırıyorum. Ekranda sağ tıklayıp radius tıklıyorum. Yarıçapını belirtmek için 20 yarıçapı. Sonra yuvarlatacak olan nesneleri tıklıyorum. Çizgi, sonra da daire. Arasını yarıçapı 20 olan bir yayla birleştiriyor. Benzer işlemi şurada sağlayacağım. Önce bir çizgi. Çizgiyi şurada dışında bir yere tıklayacağım. Sonra şuraya doğru uzatıp açısını gireceğim. 120 olarak gireceğim. Sonra bunu daireye teğet olarak yanaştıracağım. Daire, sonra da çizgi. Evet, teğet olarak yanaştı. Evet, aralarındaki açı 30 derece. Bunu kontrol edelim. ...30 derece. Buradaki de 30 derece. Şurada bir tane yarıçapı 15 olan bir yay var. Aynı şekilde burada olduğu gibi fillet komutuyla bunu yapacağım. Sağ tıklıyorum. Radius, yarıçapı 15. Çizgi ve daireyi seçiyorum. Arasını 15'lik yarıçapı 15 olan yay ile birleştiriyor. Ölçülendirmeleri siliyorum. Trim ile şunların fazla olan kısımlarını koparacağım. Sınır çizgileri şunlar. Evet, seçimi tamamlıyorum. Aradaki parça, buradaki çıkıntı ve şu ara parça koparılıyor. Eksenlerin uzun olanlarını kısaltacağım, kısa olanları uzatacağım. F3'ü kapatıyorum. Evet, ikinci çizimde bu şekilde tamamlanmış oldu. Üçüncü çizime geçeceğim. Evet, üçüncü çizimi ekrana yaklaştırdım. Eksen çizgileriyle çizime başlayacağım. Eksen katmanını seçiyorum. Yatay çizgiyi çizdim önce. Tam ortasından geçen dikey çizgi. Sonra diğer eksenleri çizeceğim. Şu iki diğer eksen offset ile aralık 10. Sağa ve sola komuttan çıkıyorum. Alt kısmında küçük bir eksen daha var. Aralık 15. Açılı ekseni çizeceğim. F8'i kapatıyorum. Açısı dikeye 30 derece. Bu durumda 60 değerini girmem gerekiyor. Açı olan kısma tab tuşuyla geçtim. 60. Enter. Çizginin boyu kısa gelirse sonra uzatacağım. Diğer ekseni çizeceğim. Buradaki noktadan aradaki açısı 15 derece. 90 artı 15 olacak. 105 derece yani. Açının olduğu kısma tab tuşuyla geçiyorum. 105 değerini giriyorum. Bir sonraki açı 60 derece. 60 derece oluşturmak için tab tuşuna basıp açı değerini gireceğim. 120 olarak. Evet, eksenleri oluştur. Şurada iki eksen daha kaldı. Onları da tamamlayacağım. Bunları yay komutuyla çizeceğim. Center, Start, End. Merkez, başla, bitir. En üsttekinin merkezi burada. Yarıçapı 125. Merkez noktası. Yarıçapı değeri 125. Girdim. 125 ölçüsü şu an sabit. Ancak 125 ölçüsü çok uzakta bir yer. Zannediyorum ki bu yanlışlıkla
R 125 yazılmış. Çap ölçüsü 125 olması lazım. Bu durumda yarısını gireceğim. 125 değiştiriyorum. 62.5. 125'in yarısı. Evet, Enter'e basınca yayı oluşturdu. Başlangıç noktasını oluşturdu. Tıklıyorum. Bunu şu eksene doğru uzatacağım. Yine lengthen özelliğini kullanıyorum. Şuradan da biraz kısaltıyorum. Evet. Şunu da uzatmam gerekiyor. Diğer eksen yarıçapı 47,5. Yine aynı noktadan merkezli. 47.5 yarıçap değerini giriyorum. Tab tuşuna basıyorum. Çizime başlayacağım noktanın bulunduğu yere tıklayıp sola doğru kaydırıyorum. Ve yayı tamamlıyorum. Şu anda tüm eksenler çizilmiş oldu. Katmanı değiştiriyorum. Sıfır katmanına geçiyorum ve çizgilere başlayacağım. Önce şuradan başlıyorum. Daire komutunu aldım. Merkez noktası ve yarıçapı 5. Enter ile komut tekrar ediyorum. Merkez noktası Enter. Tepe ve alt noktalarını çizgiyle birleştireceğim. Komut tekrar alıp uçları birleştirdim. Ara kısımlarını koparacağım. Trim ile sınır çizgileri bunlar. Enter koparılacak kısımlar. Enter ile komuttan çıktım. Şu yayları çizeceğim. Yay komutu. Merkez noktası buradan başlıyor. Yarıçapı 13. Başlangıç noktası ve bitiş noktası. Fazla çiziyorum. Sonra fazlasını kırpacağım. Aynı işlemi sol tarafa uygulayacağım. Merkez noktası yarıçapı 13. Tab tuşuna basıyorum. Başlangıç noktası buradan ters oldu. Kontrol tuşuna basıyorum. Ters döndürüyorum yönü. Fazla çiziyorum yine. Uçları birleştiriyorum. Bu kısım şimdilik burada böyle kalsın. Şu oyuk kısmı çizeceğim. Bunun için önce bir daire çiziyorum. Yarıçap 6,5. Merkez noktası burası. 6.5 değerini giriyorum. Komutu tekrar ediyorum. Boşluk tuşuyla. Merkez noktası ve Enter'a basıyorum. Sonra tepe ve alt noktalarını yay ile birleştireceğim. Yay komutu. Merkez noktası buradan. Başlangıç noktası burası. Bitiş burası olacak şekilde yayı tamamlıyorum. Tekrar ediyorum yayı. Üst kısım için. Merkez noktası. Tepe noktası. Diğerinin tepe noktası. Fazla olan kısımlarını koparacağım dairenin. Trim ile. Sınır çizgisi. Enter ve koparacak kısımlar. Enter ile komuttan çıkıyorum. Şuradaki yayları oluşturacağım. Burada yay yerine daire çizeceğim. Biraz daha pratik, kolay. Yarıçapı 13. Diğer tarafa geçiyorum. Komutu tekrar edip Enter'a basıyorum. Üst kısımlarını birleştireceğim. Yay ile. Merkez noktası yine burası. Tepe noktasını yakalayamadım. Çünkü çizgi uzatmam gerekiyor. Evet, şimdi komut verebilirim. Merkez, tepe noktası, diğerinin tepe noktası. Birleştirdim. Şurada R15'lik bir yay var. Bunu fillette yapacağım. Yay komutuyla değil. Ekranda sağ tıklıyorum. Radyusu vereceğim. R15. 15 değerini verdim. Yay ile birleştirecek olan nesneleri seçiyorum. Evet, bu şekilde bunları birleştirdim. Sağ tarafta ise bir çizgi ile bu iki yayı birleştirmem gerekiyor. Çizgi komutunu aldım. Tanjant özelliğini kullanacağım. Snap modlardan. Shift tuşuna basılı tutarak sağa tıklıyorum. Açılan menüde tanjant yani teğet seçeneğini seçiyorum. Yay üzerinde herhangi bir yeri tıklıyorum.
Sonra yine teğet noktasını tıklamam gerekiyor. Bunun için de sağ tıklıyorum. Snap Overrides'tan açılan menüden tanjantı seçiyorum. Sonra daire üzerinde herhangi bir yere tıklıyorum. Bu şekilde yay ve daireyi bir düz çizgiyle birleştirmiş oldum. Şimdi fazla olan kısımlarını koparabilirim. Trim ile. Trim. Sınır çizgilerini vermeden koparma işlemi yapacağım. Bu işlemi yapmak için sınır seçmek istemiyorsam Select All seçeneğini belirtiyorum. Yani tüm nesneleri sınır çizgisi olarak kabul ediyor. Enter'a basıyorum. Şimdi sadece koparılacak olan kısımlarını tıklayacağım. Bu işi biraz daha uzatıyor aslında. Evet, sınırları belirtmeden koparttım. Komuttan çıkıyorum. Şurada fazla nesneler var. Onları sildim. Yukarıda bir daire çizeceğim. Çapı 8 olan bir daire çizeceğim. Merkez noktası burası. Çap 8 olduğuna göre 4 değerini giriyorum. Etrafında bir yay var. Yarıçapı 8. Bunu daire ile yapacağım. 8 değerini giriyorum. Yarıçapı 8 çünkü. Sonra şurada 2 tane R10 yay var. Bunları fillette yapacağım. Sağ tıklıyorum. Radius 10 değerini giriyorum. Yay çizilecek nesneleri seçiyorum ve bunları bir yayla birleştiriyorum. Komutu tekrar ediyorum. Nesneleri seçiyorum ve birleştiriyorum. Radius değerini girmeme gerek kalmadı. Çünkü bir önceki değerini kabul etmiş oluyorum. Fazla olan kısımlarını koparacağım. Trim ile sınır çizgilerini belirtiyorum. Enter. Fazlalık kısmını seçiyorum. Enter'le de komuttan çıkıyorum. Evet, çizimi tamamlamış olduk. Fazla olan kısımlarını kısaltacağım. Eksenlerin kısa olanlarını uzatacağım. Önce şuradan başlıyorum. F3'ü kapatıyorum. Yoksa sorun oluşturabiliyor. Evet, çizimi tamamladım. Yine kontrol ediyorum. Herhangi bir eksiklik, fazlalık var mı? Şunu da uzatayım. Evet, 3 çizimi de bu şekilde tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.